Merhaba arkadaşlar. Bugün size Arduino ile nasıl mesafe ölçüp bunu LCD ekrana yazdıracağımızı anlatacağım. Bunun için bir Arduino Uno veya Arduino Mega gerekli. Bir breadboard'umuz var. Bu breadboard'umuz biraz büyük. Çünkü çok fazla kablo takacağız. Bir 16'ya 2 bir LCD panelimiz var. Bir mesafe ölçme sensörümüz var. Bir potansiyometremiz var. Bu LCD ekranın parlaklığını ayarlayan bir potansiyometre. Pili yani güç devresini Arduino'ya bağlayacağımız kablo. Bir adet pilimiz var. 24 adet jumper kablomuz var. Erkek uçlu. 24 adet jumper kablomuz var. Bu malzemelerin nasıl tedarik edeceğinizi videomuzun altında link olarak paylaşacağız. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, dijital mesafe ölçen devremizin montajına başlayalım. İlk olarak Arduino'muzdan 5 volt ucunu breadboard'umuzun artı kısmına, Arduino'muzun GND ucunu breadboard'umuzun eksi ucuna bağlayalım. Daha sonra mesafe ölçen sensörümüzün 4 tane pini var. Bu 4 pinin ilk pini VCC, Trig, Eco ve genel olarak sıralanıyor. VCC ucu 5 volt, Trig ve Eco uçlarında dijital pinlerimizin Trig'i 10'a, Eco'yu 9'a bağlamayı düşünüyorum. GND'yi de yine sistemin eksi kısmına bağlayacağız. Evet, mesafe sensörümüzü bağladık. Dörtlü bir jumper'ımız var. Jumper'ımızı taktık. Bu jumper'ımızın yeşil ucu 5 volta, yani sistemin artı ucuna. Son kısmının eksi ucu sistemin eksi ucuna. Bu trik olan 10. ayağı. Ek olan da 9. ayağa bağlamayı düşünüyordum ve bağlayalım. Evet. Evet, mesafe ölçen sensörümüzü sistemimize bağladık. Şimdi display'imizi bağlamaya geldi sıra. Display'imizi yerleştirelim. Evet, display'imizin ilk ayağı olan VSS ayağını eksi kutumuza bağlayalım. Tabi breadboard'ımızın bu tarafı ayrılıyor. Onu unutmayalım. Şöyle sırayla gidelim. İkinci ayağı olan VDD ayağını artı kutumuza bağlayalım. Üçüncü ayak olan V0 ayağını potansiyometremizin orta ayağına bağlayacağız. Potansiyometremizi de böyle devreye yerleştirelim. Orta ayağına bağlayalım. Display'imizin 4. ayağını 8. dijital pinimize bağlayalım. Arduino'muzun 8. dijital pinimize bağladık. 5. ayağını eksi ucuna bağlayalım. Breadboard'umuzun eksi ucuna bağlayalım. Altıncı ayak olan E ayağında Arduino'muzun 7. dijital pinine bağladık. Bu kısım tamam. Şimdi 4 bitlik bir veri çıkışı, giriş çıkışı olduğu için bize 4 tane bağlantı yeterli. Şimdi display'imizin 4. kutbu, 4. ayağı. Bunu sırayla 6. dijital çıkışımıza, 5. ayağını, Arduino'muzun 5. dijital çıkışına, display'imizin D6 ayağını, Arduino'muzun 4. dijital çıkışına, display'imizin D7. çıkışını ise Arduino'muzun 3. dijital çıkışına bağladık. Şimdi burada anot ve katot uçlarını simgeleyen A ve K harfleri var.
A harfini artı anlamına gelen artı girişini, katodu ise eksiye bağlıyoruz. Evet, son olarak potansiyometremizin sağ ayağını artı kutba, sol ayağını eksi kutba bağlıyoruz. Evet, montaj işlemimiz bu kadar. Montajı bitirdikten sonra Arduino'muza kodumuzu yüklememiz gerekiyor. Bu kaynak kodunu videonun altında paylaşacağım. Şimdi isterseniz kodu inceleyelim. İlk satırımız Liquid Crystal kütüphanesini çağırıyor. LCD ekranımızı kullanabilmek için bu kütüphaneye ihtiyacımız var. Bu kodlarımız mesafe ölçmemiz için trik ve eko pinleri için değişken tanımlıyor. Bu satır Liquid Crystal kütüphanesinden LCD objemizi tanımlıyor. 8 RS pinli, 7 E pinli, 6, 5, 4, 3 sırasıyla D4, D5 ve D6 ve D7 pinlerinin yerlerini ifade ediyor. Mesafe ölçerken gönderilen sesin yansıyıp geri dönmesi sırasında geçen zamanı kaydetmek için süre diye bir değişken tanımladık. Ve küçük bir matematik işlemi yaparak mesafeyi hesaplayıp kaydetmek için mesafe diye bir değişken tanımladık burada. Setup fonksiyonu içine bir kez çalışmasını istediğimiz kodları yazıyoruz. LCD begin fonksiyonu aynı serial begin fonksiyonunun seri port ekranını çalıştırması gibi LCD ekranını çalıştırıyor. Trig pini sensörü hoparlör kısmını çalıştırdığı için output olarak, echo pini mikrofona bağlı olduğu için input olarak ayarlıyoruz. LCD print fonksiyonu LCD ekrana yazı yazdırmak için kullandığımız fonksiyon. Mesafe 2 nokta ifadesini LCD'ye tek seferliğine yazdırılmasını istediğimiz için bu komut setup fonksiyonunun içinde yer alıyor. Şimdi burada bu 3 kodumuzu işaretleyelim. Bu 3 satır kod trig pinle 1 milisaniyelik elektrik veriyor. Bu da hoparlörlerden kısa bir ses dalgası çıkmasını sağlıyor. Burada pulse fonksiyonu mikrofona sesin yansıyıp gelmesi sırasında geçen süreyi mikrosaniye cinsinden süre değişkenine kaydediyor. Evet, burada bir matematiksel işlem var. Burada geçen süreyi 2'ye bölüyoruz. Çünkü bu süre gidiş ve geliş süresinin toplamı. Sonra da 0.0344 sabiti ile çarpıyoruz. Bu sabit sesin oda sıcaklığında havada yayılma hızının santimetreye bölü mikrosaniye cinsinden değeri. Bu işlem bize ölçmek istediğimiz mesafeyi santimetre cinsinden veriyor ve bunu mesafe değişkenine kaydediyoruz. Evet, burada ekrana mesafeyi yazdırıyoruz. Burada bir 500 milisaniye bekliyoruz. Burada imleci mesafe değerinin başına getiriyoruz. Bu kodla mesafe değişkenini siliyoruz. Ve tekrar başa dönüyoruz. İmleci tekrar LCD'nin mesafe yazan kısmını hemen önüne almamızı sağlıyor. Ve bundan sonra loop fonksiyonunu başa sarıyor ve yeni bir mesafe ölçümü yapıp onu ekrana yazdırıyor. Kodumuzun çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi bu kodu Arduino'muza yükleyelim. Evet, şimdi Arduino'muzu bilgisayarımıza bağlayalım. Kodumuzu Arduino'muza yükleyelim. Evet. Gördüğümüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Evet, dijital mesafe ölçer devremiz bu şekilde yapılıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.